Hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz. Bugün kanalımızın izleyicilerinden Tolga Şahin'le birlikteyiz. Kendisi IKEA Global'de Engineering Manager şu anda. Tolga hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim. Yorgun bir günün ardından burada olmak güzel. Süper, hoş geldin tekrardan. Biraz böyle kendinden bahset istersen izleyicilerimiz de background'ını, IKEA'ya yolculuğun nasıl oldu onu bir öğrensinler. İlk kodumu 1998'de QBasic'le yazdım. Şanslı bir çocuktum. Babam da ilgiliydi biraz. O zamanlar bilgisayarlar nasıl çalışır falan meraklıydım. Oyun oynayacağım diye çünkü. Ardından lisede biraz Pascal gösterdiler bilgisayar dersinde. Öyle ilgilendik falan. Ama ilk kod yazıp karşılığında para aldığım ilk yıl 2011'di. 2011'de ilk defa profesyonel hayata adım attım. 2011'den bu yana kadar da 15 yıldır kod yazıyorum. Kod yazmanın karşılığında para alıyorum. Bunun son 4 yılı engineering manager'lıkla geçti. Tabii son 4 yılda kod yazarak değil, daha çok okuyarak. Sadece kod okuyarak değil, biraz da insanları okuyarak, biraz insanları yazarak. Böyle 4 senedir onun karşılığında para alıyorum diyebilirim. Senin Türkiye ile Avrupa'yı aynı zamanda global bir firma tecrübesiyle de çok büyük yapıları karşılaştırma şansın olmuş. Gördüğün en büyük fark ne Türkiye ile Avrupa'da yazılımcı olmak arasında? Şunu söyleyebilirim. Bir, kesinlikle ve kesinlikle Avrupa Türkiye'den ileride değil. Ne mühendislikte, ne yazılımcılıkta, ne bunu business kısmında. Avrupa Türkiye'den kesinlikle daha önde değil ve daha iyi bir iş çıkarmıyor. En azından ortalamalara genele bakarsak. Ben üniversiteden yeni mezundum. Mezun olalı 6 aydan biraz daha fazla olmuştu buraya taşındığımda ve aklımızda şöyle bir algı vardır yani burada genç arkadaşlar da izliyordur. Onlar için onlara da söylemek isterim yani. Yurt dışında daha iyi, orada daha iyi mühendisler olabilir. Gidip yurt dışı tecrübesini edindiğiniz zaman kesinlikle yurt dışına gittiğinizde Sierra Leone'de yurt dışı, Avrupa'da, Amerika'da yurt dışı bu arada. Hı Yurt hı. dışı diyerek de genellemek çok doğru olmayabilir belki ama Doğru, çok yurt farkları var dışına aslında. gittiğinizde orada daha iyi mühendislerle çalışacağınızın kesinlikle bir garantisi yok. Garantisi olmadığı gibi bu belki %50, belki %50'nin daha altında bir ihtimal dahi olabilir. Yani işin teknik kısmı, geliştirdiğiniz şeyler, Türkiye'de yaptığınız şeylerden ne daha iyi, ne daha karmaşık ya da birlikte çalıştığınız insanların teknik yetkinlikleri Türkiye'de birlikte çalışacağınız insanlardan çok çok daha farklı değil ve kesinlikle üstün değil. Bunu söyleyebilirim. Abi süper. Biz de geçen yayında şeyi konuşmuştuk yani Avrupa'da tabii ki işte ekonomik olarak vesaire bazı avantajlar ve fırsatlar var gibi görünüyor ama bir yandan o rahatlık da insanlara atalet getiriyor. Bizdeki dinamik genç nüfus ve çok zeki genç nüfusumuz orada da çok iyi işler yapıyor tabii ki Avrupa'da da ama Türkiye'de de teknoloji geliştirme anlamında iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz diye söylemiştik. Sen de böyle kat çıkmış oldun ona. Senin yolculuğunda bu yazılımdan yöneticiliğe biraz aslında onu da merak ediyoruz. Ben de kendi hayatımda deneyimlediğim bir süreç. Yönetime geçtikçe kod yazma aslında sevdiğimiz o bulmaca çözmek gibi, oyunda level geçmek gibi o kod yazma zamanı gittikçe düşüyor ve insan yönetmeye dönüyor. Farklı işler ortaya çıkıyor yönetim işlerinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sen memnun musun o şey düşüşünden? Ya da şu anda insan mı yönetiyorsun yoksa insanların kullandığı AI'yı mı yönetiyorsun? Şimdi bir de AI da girdi devreye. Nasıl bir yapı? Şu anda yöneticilik nasıl bir şey orada? Bir önceki sorudan bağlayarak geçeyim ben. Birlikte çalıştığınız insanların teknik yetkinlikleri, yaptığınız mühendislik daha iyi olmadığı gibi çok da farklı değil dedim. Bunun yanı sıra farklı bir şey de var. Bu büyük oranda aynı zamanda kültürel yansımanın bir sonucu. Yönetim biçimi, insanların yönetimi, yönetilen insanların buna tepkileri vesaire. Organizasyon ve yönetim Türkiye'den büyük oranda olmayabilir ama bayağı bir farklı. Şöyle farklı. Türkiye'de hala LinkedIn'de gördüğüm, Türkiye'de hala çalışan yazılımcı senior arkadaşlarım var. Onlarla telefonda konuşuyoruz vesaire. Türkiye'deki arkadaşlarımla konuştuğum, gördüğüm, duyduğum şeyleri bir potada erittiğim zaman gördüğüm şey çok büyük bir problem var. Çok basit bir şey. Yetişkin insanlara yetişkinmiş gibi davranma kabiliyeti.
Buna güven diyebiliriz. Buna yönetim tarzı diyebiliriz. Çeşitli farklı sebepleri olabilir. Ama yetişkin insana yetişkin gibi davranıp ona sorumluluğu verdiğinde arkasından koşturmayıp çocuk gibi davranmadığı sürece işler hem daha hızlı ilerliyor. Hem o insanın kendine güveni, kendisini yöneten insana güveni daha farklı oluyor. Kendi Hem de gelişimi de. aynı şekilde kendi gelişimi de yöneticilikte şöyle bir şey var. Hani otonomi diyoruz ya. İnsanın işini kendi işlerliğini sağlayabildiği noktada hem inisiyatif alabiliyor. O inisiyatifi alabilme yetkinliğine ulaşmak için o şeyleri öğrenmesi lazım. O güveni kendisine kazanıyor. Belki hata yapması lazım. Hata da yapması Kontrollü bir lazım. şekilde. Ona hata yapabileceği alanları oluşturup hata yapabileceği fırsatlar çıkarmak. Bu fırsatları ona sağlamak ve hata yaptığı alanda ürüne, gelire, diğer arkadaşlarına, şirkete zarar getirmeyecek şekilde bu ortamları oluşturmak da yöneticinin bir görevi, bir sorumluluğu aynı zamanda. Ama biz verdiğimiz iş oldu mu, bitti mi, ne kadar hızlı oldu, hangi gün biter, kaç saatte biter vesaire onu kovalamaktan Hı. aslında bir yöneticinin asıl yapması gereken sorumluluklarını kaçırmış oluyoruz o hengamenin içerisinde. Bu hataları Avrupalı yönetici de yapıyor. Ben şanslıydım. Gerçekten şu anki yöneticim de mesela. Bunu bir silah olarak da kullanıyorlar aslında. Ben bunlarla uğraşmam. Sana otonomi veriyorum, sen hallet deyip kendi sorumluluklarını aşağıya devretme ve yatış moduna geçme gibi de yapabiliyorlar. Ama bu özgürlük, bu verilen otonomi, o insanın gelişmesi vesaire bunlar fark ediyor ikisinin arasında. Benim yolculuğum da buraya nasıl geldi onu anlatmak gerekirse ben şöyle görüyorum. İki tip yönetici olabilir. Bir teknik liderlik, bu yöneticilik değil. Teknik anlamda bir şeylere öncülük ederek, önden yaparak, başı çekerek, herkesten önce ve takımını da kendisiyle birlikte taşımak teknik manada. Ama kişileri, kariyer yönetimleri, kariyer gelişimleri, kişisel gelişimleri, iletişimlerdeki iletişim gelişimleri vesaire bunlarla ilgilenmez. Teknik liderlik başka. Tek lead, teknik lider vesaire. Bu başka. Bunu yöneticilik olarak almıyorum. Ama liderlik yine. Yani bir liderlik çatısının altından şöyle düşünebiliriz. Yöneticilik ve teknik liderlik rolleri Anladım olarak abi. birbirinden ayrı düşünürsek. Yöneticilikte de teknik liderlik yazılımcının kariyerinde bir sonraki adımdır ama yöneticilik engineering manager'lık aslında kariyerinizde bir sonraki adım değil. Olmak zorunda da değil. 55-60 yaşında hala kod yazan birçok çok iyi mühendisle birlikte çalıştım. Benden 15 yaş daha büyük adam hala kod yazıyor. Ya evet, Türkiye'de pek yok o. Hemen Onun böyle sebebi yönetici yapılıyor ve sanki mühendisliğin önü mü kesiliyor gibi, ben bazen onu düşünüyorum onu işte. 50 yaşında mühendis göremiyoruz. bir sonraki adım değil. Şu yüzden bence bugün benim sabah kalktım, kahvemi içtim, ilk toplantıma girdim gün içerisinde. Gün içerisinde yaptıklarım, benden beklenen, benim teslim etmem gereken, benim sorumlu olduğum şeyler, iş tanımı vesaire bunlara baktığımda bunların içerisinde bir ürün geliştirmek, kod yazmak vesaire bunların hiçbirisi yok. Aslında yöneticilik kariyerimizde bir sonraki adım değil ve olmak zorunda da değil. Daha çok yana atılan bir adım. Çünkü sorumluluklarınız büyüyerek ilerlemiyor. Aslında sorumluluklarınız şekil de değiştirmiyor. Farklı sorumluluklarla aslında farklı bir yola girmiş oluyorsunuz yönetici olduğunuzda. Bu yüzden de farklı kabiliyetler, farklı tecrübeler ve farklı yetkinlikler istiyor yönetici olabilmek. Benim yöneticiliğe geçme yolculuğum da şöyle oldu. En son çalıştığım yerde hiç mutlu değilim. Kod kalitesinden, çalışma biçimimizden, iş akışlarından devamlı şikayet ediyorum. Bunu 3 aşama düşünebiliriz. Çok şikayet eden bir adam vardır. Şikayet edip doğru yolu bilen ya da bir fikri olan böyle yapmamız gereken diyen biri vardır. Bir de şikayet edip mutsuz olup doğru yolu bilip ya da en azından bir fikri olup nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili etrafındaki insanları etkileyip onları alıp kendisiyle de götürebilen, ikna edebilen, bunlara öncülük edebilen bir adam vardır. Bu da üçüncü level. O noktaya geldiğinizde zaten işiniz daha iyi oluyor. Hem kendi kariyeriniz daha iyi oluyor.
Geliştirdiğiniz ürün daha iyi oluyor. Etrafınızdaki insanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Onların da gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Ben devamlı şikayet ettim. 1,5 yıl şikayet ettim. 1,5 yılın sonunda dedim ki sadece şikayet ediyorum ve insanlar bundan mutsuz, kovacaklar beni. İkna edeyim o zaman. Birlikte işte daha iyi bir mimari yapalım. Daha iyi CI/CD yapalım. Next.js kullanmayalım. Fastify kullanalım. İkna edemediğimi de gördüm. Sonra dedim ki ya sen bir yap. İnsanlar görsün. Anlatmaktan ziyade göstermek daha ikna edici olabilir. O noktada iletişim becerileriniz bir seviyenin altında kalıyorsa iyi bir mühendis olmanız mümkün değil. İletişim bu işin belki %50'si. Bugün AI'le birlikte çok daha önemli. Derdini anlatamayan adam ne bir takımla birlikte çalışabilir. Takımla birlikte çalışamadığı gibi derdini anlatamıyorsan zaten eğer ne kadar iyi olursa olsun AI'ye derdini anlatabilmen lazım ki o senin için o kodu yazsın. O yüzden genç arkadaşlara bir öneri yine. Abi çok güzel öneri. Arkadaşlar Bende de şey illüzyonu vardı gençken. Ya ben insanlarla uğraşmayayım. O yüzden yazılımcı olup bilgisayarın içinde kendi kodumla çalışayım. Ama bu söylediğin şey çok kıymetli. İletişim iyi olmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor. Sadece mühendislik de değil yani. Mutlaka iletişim becerileri gelişmesi olması lazım. Geliştirmesi lazım insan kendini. aynen öyle. Bunu şimdiye kadar her yerde duyduk, söylendi vesaire. AI'dan önce de vardı bu söyleniyor. Bugün yapay zeka da derdini iyi anlatabiliyor olmak lazım. Ve hep şuna dokunuldu. Türk Twitter X camiasında genç arkadaşlara yapılan öneriler bir numara. Fatih Kadir Akın'a mesela Fatih'e soruyorlar yazılıma nereden başlayalım, nereden başlayalım? Daha güzel bir öneri olamaz ya. Arkadaşlar önce İngilizce öğrenin. İngilizce önemli. Ben onu bir adım daha ileri ya da bir adım daha geri çekeceğim. Türkçeniz çok iyi olması lazım. Türkçeniz iyi değilse İngilizceniz de iyi olamıyor zaten. Türkçeniz iyiyse Türkçe de anlatabiliyorsunuz derdiniz o gün yapay zekaya. Bugün öyle evet. Ve ana dili iyi olduğu zaman kişinin düşüncelerini de toplayıp belli bir sıraya koyarak üzerine inşa edebilmesi mümkün oluyor ki. Çünkü Türkçe düşünüyoruz. Ben de hala Türkçe düşünüyorum. 15 senedir her gün sabah uyandığımdan gece yatana kadar İngilizce konuşmama rağmen son 15 senem böyle geçti. Hala Türkçe düşünüyorum ve bu reasoning modeller de düşünmesini gene kelime kelime cümle cümle üzerine inşa ederek yapıyor. Türkçe düşünürken bunu yapamadığın zaman İngilizce'de de daha zor oluyor. Ana konuya geri dönmek gerekirse iletişim becerilerin iyi olduğu zaman iyi mühendis olabiliyorsun. Bunu bir nokta ileriye daha götürürsen zaten ben dedim o zaman daha büyük bir etkide bulunmak istiyorum. Yazılım mühendisi sadece üzerinde çalıştığı özellik, modül, üzerinizde çalıştığınız parçaya etki edebiliyorsunuz. Ben bütün ürüne, bütün şirkete etki etmek istiyorum ve bir noktada o becerilerinin üzerinde o yetkinliklerimi kazanmaya başladığım noktada dedim ki o zaman dedim ben dedim bir adım öne ve hatta biraz da yana atabilirim. Bir fırsat oldu ve ardından engineering manager oldum ve beni terfi ettiren direktörümü bana terfimin insan kaynaklarından onaylandıktan sonra sorduğu ilk soru şuydu. Ellerini klavyeden çekmeye hazır mısın? Hadi bakalım. Are you ready to let go of your keyboard dedi. Bu dedim bir sorudan çok bana bir Hazır ders mıydın peki? değildi. Bazı yöneticiler ellerini klavyeden hiç çekemeyebiliyorlar. Onlar çok tehlikeli yöneticiler. Onlardan uzak durun. Elinden oyuncağı alınmış gibi hissediyor insan şey olunca da. Yazılımdan sonra yöneticiliğe geçtiği zaman böyle bir hissiyat da oluyor. Peki Tolga hocam, hype'ları biz çok konuşuyoruz. Bizim videolarda da görmüşsündür işte. Clean Code takıntısıyla projeyi patlatanlar. Ondan sonra bunu tekrar yazılım abilerle şirket batıranlar. Mikroservis mimarisi diye bir şey tutturup halbuki işte birkaç tane modülle halledilebilecek basit bir uygulamayı mikroservis mimarisiyle sanki Google mimarisi kurar gibi yapmaya çalışıp bir sürü efor ve cloud maliyeti çıkaranlar. Senin de bir perakende tarafında cost optimizasyon hikayen var gördüğümüz LinkedIn'de. Bu konularda sen ne düşünüyorsun? Kendi örneklerinden de paylaşmak istediğin varsa birleştirip böyle. O projeye başlamaktaki sebebimiz cost optimizasyonu değildi. Bu perakendecilikteki. Evet, PVH'li Tom Hilfiger ve Calvin Klein'in bütün e-ticaret sistemini backend,
frontend dahil olmak üzere her şeyi sıfırdan yazdık. Bunu gider optimizasyonu daha verimli olalım diye yazmadık. Bunu yazmamızın birkaç sebebi vardı. Üzerine değişiklik yapmak çok zordu. Yeni bir özellik eklemek. Çünkü birçok bağımlılık vardı. Bulutta çalışmıyorduk. AWS'e geçtik. AWS'e geçebilmek için backend'i değiştirmemiz gerekiyordu. Backend'i değiştirdiğimizde bu fırsatta frontend'i headless yapalım dedik. Çalıştığımız teknolojiler eskiydi ve güncelleyemiyorduk. Güncelleyemediğimiz için de başka sıkıntılara sebep oluyor. Çok kısa bir örnek vereyim. Ödeme alan şirketler Klarna'yla, Adyen'le vesaire entegrasyonlarımız var. Adyen geliyor sana diyor ki bu denetlemeden geçmen lazım. Codebase'ini bağımsız bir şirket geliyor, denetliyor, bir rapor çıkarıyor sana ve diyor ki şu açıkları var ki onları kapatman lazım. Adyen de senden bunu istiyor. Adyen de diyor ki bu açıkları diyor 2 ay içerisinde kapatmazsan API key'ini kapatıyorum, ödeme alamazsın diyor. E-ticaret şirketisin çünkü sen benim kullanıcı, o kredi kartı bilgisini veren kullanıcı Riske atıyorsun. riske atıyorsun. O yüzden audit'ten geçmen lazım ki Adyen entegrasyonlarını tutabilirsin. Adyen diyor musluğu kapatırım. Orada bana diyor ki Next.js 12 kullanıyoruz. 13'e geçmem lazım artık. Çünkü 12'nin depend olduğu başka bir kütüphane Hı hı. bir şeyde bir vulnerability var. Onu yapamıyorum. Neden? Next.js 13'te çünkü biz 12'yi SAS'la yazmışız. 13'te SAS desteklemiyor. CSS Modulus'a geçmiş. SAS'ı hala kullanabiliyorum ama başka bir Webpack pluginiyle Neredeyse baştan yazman lazım ölmek onu üzere yaptığında. baştan yazacağız. Ve baştan yazarken de öyle bir modüler bir mimari kurmamız lazım ki bu yine başımıza gelmesin. Bir önceki baştan yazmamız 2 sene sürdü. 2 sene kaldı o codebase. 4 sene sonra tekrar baştan yazıyoruz. 4 sene sonra tekrar baştan yazmak istemiyoruz. Bu sebeple başladık. Yani cost optimization değildi aslında. Hı hı. Ama bunu yaptıktan sonra cost optimization doğal olarak geldi. Pandemiden 2 yıl sonra layoff'lar patlayınca PVH de bir layoff yaptı. Çalışanların %10'unu bir kere çıkardı PVH. 2022 Temmuz'uydu yanlış hatırlamıyorsam. Borsada işlem gören bir şirket olduğu için bütün rakamlar açık. Hı %10 hı. layoff olduğu noktada bizim üzerinde bu iki platform Tommy ve Calvin Klein iki platformun üzerinde çalışan ortalama 35-40 kişi ve bu birkaç milyon sterline denk gelen bir rakam. İki layoff arka arkaya 35 kişi azaldı, bir anda 4 kişiye düştü. Ve 2 sene sonra hala aynı platform devam ediyor. Cost optimization olsun diye yapmadık ama Öyle bir şey oldu. cost O, optimization yaptığımızda hala batmayacak bir platform yazmışız. şunu anlıyorum abi. O zaman aslında bazen de projeyi hakikaten düzeltemezsin ve baştan yazman gerekir, değil mi? O kararı vermek aslında. Bu projeyi biz baştan yazma aşamasında mıyız? Yoksa bunu yamayıp günü kurtarmak mı? Biraz yazılım felsefesine gireceğim burada. Tabii. Dijkstra'nın ünlü Hollandalı bilgisayar bilimci, Hollandalı ama hayatının geri kalanını Texas Üniversitesi'nde geçirmiş. Dijkstra algoritması var. Bir grafik üzerinde en yakın yolu bulmak için Kullanıyoruz. kullanılan Short spat algoritmalarında biz de kullanıyoruz. shortest aynen. Dijkstra'nın bir lafı var. Yazdığınız her satır kodu bir ürettiğiniz sonuç olarak değil, bir ürün olarak değil, harcanmış her satır kod olarak düşünün diyor. Yani ne kadar az kod yazarsak o kadar iyi. Hı hı. Ben bu felsefeyi çok seviyorum. Bundan da yola çıkarak şöyle bir şahsi felsefem var. Kendi projelerimde de yapıyorum bunu. Çalıştığım şirketlerde de aynı şekilde yaklaşıyorum takımlarımla birlikte. Arkadaşlar bugün ne yazıyorsak yazalım. Özellikle frontend için bu çok geçerli. Bugün yazdığınız şeyi 2 sene sonra sıfırdan yazacaksınız. Yazacaksınız. Bundan kaçarınız Kaçarı yok. yok. Neden? Tarayıcılar değişiyor. Cihazlar değişiyor. Teknoloji değişiyor. Bu platformlara geliştirme yaptığınız kütüphaneler, teknolojiler, framework'ler, bunlar da değişiyor. Geri kalmamak için bu hiçbir zaman bitmeyen bir değişim, bir döngü. Bu döngüye ayak uydurmak için bugün yazdığınız kod bir gün ölecek. Evet. O gün geldiği zaman soru şu: ben bugün yazdığım kodu 2 yıl sonra yeniden yazmam gerektiğinde ne kadarını geri dönüştürebilirim? Ben bir tekstil firmasıyım. Tommy'den örnek vereyim. Tommy Hilfiger'ı satıyor, tişörtleri, kotları, diyor ki
Bunları bana getir, sana indirim vereyim. Apple diyor ki sana sattığım telefonu bana geri getir. 1/4 fiyatına geri alayım senden. Ben gene onu 2 katına satarım geri dönüştürüp ama geri dönüşüm çok önemli. Doğru. Teknolojide geri dönüşüm var. Tekstilde geri dönüşüm var. Plastikte geri dönüşüm var. Koddan iyi olmasın. Biz bunu neden kodda yazdığımız kodda yapmıyoruz? İşte modüler mimari vesaire falan diyoruz ya. Ben bu klasörü buradan çekip başka bir projenin içerisine attığımda çalışır mı? Single responsibility mesela. Bugün yazdığımız kodun yüzde kaçını geri dönüştürebiliriz o gün geldiğinde? O yüzdeyi ne kadar yüksek tutabiliyorsam projemi sıfırdan yazdığımda tekrar sıfırdan yazmam gerektiğinde soru sıfırdan yazıp yazmamak değil. Yüzde kaçını sıfırdan yazmak zorundayız. Asıl soru o. Süper abi. Kodda geri dönüşüm. Güzel manşet. Peki biraz AI konuşalım istiyorum. Sizin hayatınızda orada ya da Avrupa'daki şirketlerin hayatına nasıl entegre oldu? Oldu mu? AI yazılımcıları bitirecek mi tartışmasındaki görüşünü merak ediyorum. AI yazılımcıları değil, bizi de bitirdi. Yöneticileri de mi bitirdi diyorsun? Yöneticileri de bitirdi. ASML ya da ASML. Türkiye'den çok mühendis getiren Hollandalı şirketlerden birisi. Çipleri yapan, makineleri üreten Hollandalı şirket. 1700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Geçen hafta işten çıkarmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda yeni yazılımcı ve yazılım mühendisi pozisyonları açmaya başladı. Ve dediler ki Bu ne orta Peres, katmanda bu ne lahana turşusu. orta katmanı aradan çıkarıyoruz. Bu ne engineering manager'ler, direktörleri azaltacağım. Ara yönetimi ortadan çıkarıp Abi burada da mı olan orta sınıf oluyor? Ekonomik kriz oluyor, orta sınıf gitti. aynen Burada öyle. da burada da mı Aynen orta öyle. sınıf yine? Ortadaki yöneticiler, manager'lardan, Scrum Master'lardan, Scrum Coach'lardan vesaire. Ben bunlardan kurtulacağım. Organizasyonu daha basık, daha yatay hale getireceğim. Böyle yapıyor. Onun yanı sıra şöyle bir gerçek var. Bundan eminiz bugün. 10 yazılımcının yaptığı şeyi artık 5 yazılımcı yapabilecek. Bundan eminiz. Yapay zeka yazılımcıların işini elinden alır mı almaz mı sorusunun evet ya da hayır diye bir cevabı bence kesinlikle yok. Ama bunu biliyorum. 10 kişinin yaptığı işi bugün 5 kişi yapabilir. 5 değil 8'dir ya da 2'dir. O rakamları Gartner araştırma yapar. Deloitte bir article yayınlar. O makalede görürüz. Yayınlıyorlar da. Ama onlar da 3 ayda bir değişiyor zaten. Çok hızlı değişiyor, evet. Benim şu an 3 tane takımım var. Benimle birlikte çalışan 2 engineering manager daha var. Biz 3 yöneticiyiz. 6 tane takım var. 6 takımın yaptığı işi 3 takım yaparsa bana neden maaş ödesinler ki? O yüzden yapay zeka yazılımcının işini elinden almakta kalmıyor. Yazılımcı olmayınca yönetecek adam da lazım değil. Mühendislik yapan adamlardan ziyade beyaz yaka ve yöneticilerin işlerini elinden alacak daha çok gibi. O perspektiften bakanlar da var dediğin gibi. Yazılımcının işini elinden almadığı sürece bunun bir sonucu olarak yöneticilerin işini elinden alabilir. Ama yöneticilerin işini otomasyonla ya da araçlarla, yapay zeka bu araçlardan yalnızca birisi. Bir yöneticinin işini elinden araçların alması ya da yaptığı iş yoğunluğunu araçların azaltması çok az bir ihtimal. Yöneticinin işini elinden almadığı gibi yaptığı işleri araçların neden hafifletemeyeceğini şöyle anlatayım. Şöyle bir illüzyon var. Yapay zeka yıllık performans değerlendirmesini yapsın. Yapay zeka hedefler koysun. Benden daha iyi yazıyor olabilir. Ama Finansallara baksın. baksın. Bunların hepsini yapabilir. Ama işin içerisinde psikolojik o kadar çok faktör var ki empati sahibi bir insan o denklemin içerisinde olmadığı sürece takımdaki bireylere psikolojik güvenceyi vermek, onları motive etmek, onların kariyer gelişimlerinde yanlarında bulup bunu devamlı takip edebiliyor olmak bence hala makinelerin yapabileceği, belki hiçbir zaman makinelerin yapabileceği bir şey değil. Çünkü denklemden beni çıkarsa bile denklemin hala diğer tarafında kalan individual contributor, o mühendis hala duygusal ve biyolojik bir varlık. Evet. Karşısında makine görmek istemeyecek. Birinci soruyu cevaplamadım. Hı hı. Ona geleyim. Biz AI'yı nasıl kullanmaya başladık bugün? Başlayamadık. Bireysel seviyede takımlarda mühendisler AI kullanıyor. Şirketin sağladığı imkanlar var.
AI Copilot paketleri subscription var. alıyorlar. AI paketlerimiz var. Bunları sağlıyoruz. İki Copilot'ını veriyor. Deney yapmak istersen, AI kullanmak istersen var. VS Code'da, CLI vesaire. Gemini kullanabilirler. Biz Google Cloud'dayız IKEA olarak. Olanakları var. Yapanlar var. Ama kurumsal seviyede şirket olarak benimseme, bunu bir strateji haline getirme. Ya da bir Çeşitli ürün ya inisiyatifler da bir var. pipeline'a dahil etme. Aynen. Kurumsal seviyede bu yok. Olması da çok zor. En azından yakın zamanda. Çünkü bugün hadi MCP kullanalım diyorsunuz, yarın Skills çıkıyor. Bugün şu modeli kullanalım diyorsunuz. Ertesi gün yeteri kalitede sonuç alamıyorsunuz. Onu bırakmak zorundasınız. Ona yaptığınız yatırım zaman kayboluyor. Çok hızlı değişiyor, evet. Bu hızın içerisinde aynı zamanda bunu yapmak mümkün değil. İşin teknik kısmı bir yana dursun. Aynı zamanda işin ekonomisi de çok hızlı değişiyor. Şöyle bir öneride bulunabilirim bütün arkadaşlara. ZIA'in GLM'i çok daha ucuz. Cloud Code'la kullanılabiliyor. ZIA'in GLM'ini kullanıyorsunuz. Ve diyor ki 4 aylık alırsan indirimli. Yıllık $200 harika bir model alıyorsun subscription'ı ZIA'dan. Yıllık almıyorsun onu. Aylık alıp deneyin. Önümüzdeki ay o değişecek. Daha ucuz, daha iyisi çıkacak. Bir yıllık Doğru. subscription almayın. AI için yıllık subscription almayın. Benim bütçem yıllık. Ben onu gidip AI'ye bir yere yatıramıyorum. Hızlı değiştiği için işin aynı zamanda ekonomik, planlama, stratejik, başka farklı bir sürü perspektiften değerlendirmeniz gereken noktası var. Güvenlik de O var. yüzden Güvenliği de çok tartışıyoruz biz. Ben bir MCP ile e-mail cevaplayan bir pipeline'a, bir workflow'a şirket e-postalarımı açmakta çok tereddüt ediyorum yani. Bunu yapan ben meşhur yengeci kurmadım o yüzden hala. yani çok oda patladı zaten. Anladığım kadarıyla siz de hep böyle deneysel aşamada ya da işte bu konuşma, chat, kontrollü bir şekilde kullanıyorsunuz hala bunu. Yapay zekanın benimsenmesini biz şu şekilde aldık. İki kulvarda değerlendirebiliriz. Bir, nasıl yazılım geliştiriyoruz ve ne geliştiriyoruz? Biz yapay zekayı yazılım geliştirme süreçlerinde nasıl kullanabiliriz? Copilot, VS Code, pipeline'larda şöyle yapalım vesaire. Bir de engineering manager olarak benim şöyle de bir görevim var aynı zamanda. Takımların ne teslim ettiği o delivery'den de sorumluyum. Ve product owner'larla, product manager'larla, product'la da çalışıyoruz aynı zamanda. Diğer kulvar da ürünün içerisine yapay zekayı nasıl entegre edebiliriz? Hı hı. Bugün bizim geliştirdiğimiz ürün IKEA Global'de 30 farklı ülkenin kullandığı bir planlama aracı. Kaç tane kamyon lazım? Bu depo ne kadar dolu olsun? Koltuktan kaç tane, tabak çanaktan kaç tane satayım gibi planların yapıldığı omnichannel bir lojistik planlama uygulaması ve bir internal bir tool. Burada onlara ne kadar görüş sağlayabilirsen o planlayıcılara planlama yaparken verdikleri kararın kalitesinde daha doğru planlama yapabilmeleri için bunu sağlayabiliyorsun. Karar destek. Adam aynen öyle. Platforma gidip ürün kategorisi bu ülkede son 6 ayda kaç tane sattı diye sıralayıp gözüyle görüp o ülke için planlama yapabilmek varken arkada çalışan bir yapay zeka ona tek bir ülke için değil gerekli SQL query'leri çalıştırsın desin ki sen Benelux bölgesinde Hollanda, Belçika, Lüksemburg bu üç ülke arasında şu kategoride şunlar daha az satıyor ve gördüm ki Lüksemburg'daki bilmem ne depoları boş aslında dese planlamacı tek tek gidip oradan bakmak zorunda değil. Hani bu insight'ları sağlayabilen yapay zeka o da ürün kulvarı. Ürün kulvarında hala çok pek bir şey geliştirebilmiş değiliz. Ama ürün geliştirme noktasında yazılım geliştirme süreçlerinde biraz daha esneyiz. Daha deneysel olabiliyoruz. O da Evet. bireysel, takım, belki en fazla departman seviyesinde bazı standartlarla oluyor. Ona rağmen ama çok faydasını görüyoruz yine sadece konuşarak bile olsa. Peki Tolga Hocam, ben Yıldız Teknik Endüstri Mühendisliği TERK alaylı bir yazılımcı olarak seninle burada sohbet ediyoruz. Sen akademik kariyerine tamamlayıp yurt dışına gitmiş bir engineering manager olarak gençlere üniversite ile ilgili ya da onun haricinde de tavsiyelerin ne olur? Üniversite diploması hala geçerli mi? Üniversiteden mezun olmak şart mı? Üniversite öldü mü? Gibi tartışmalar. Sen bu konularda yani hem üniversitede hem de genel olarak Türkiye'deki bizi izleyen gençlere ne tavsiye edersin? Yazılım alanında ya da teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen. İşe alırken bakılan bazı ana kıstaslar var. Ne kadar süredir bu işi yapıyoruz? Tecrübe diyoruz ona ama aslında bence tecrübe o değil de. Ne kadar süredir bu işi yaptınız?
neler üstünde çalıştığınız, nerelerde çalıştığınız vesaire. Kariyerine yeni başlayan birisinde bu olmadığı için nerede okuduğuna bakıyoruz. Giriş seviyesinde işinizi zorlaştırır bir eğitiminizin olmaması tabii ki. Ama ben üniversite eğitimini savunuyorum şu sebepten ötürü. Hangi sırayla öğreneceğini bilmek, neyi öğreneceğini bilmek kadar önemli. Ve size neyi öğreneceğinizi ve hangi sırayla öğreneceğinizi iyi bir şekilde verebiliyordu geleneksel eğitim. Ben mezun olalı çok uzun süre oldu. Bugün eminim vermiyordur. Akademik bilgi bence çok gerekli ama bunu nerede öğrendiğinizin önemi yok. Bunu üniversitede de öğrenebilirsiniz. Bunu kendiniz evde de öğrenebilirsiniz. Sektörde çalışarak da öğrenebilirsiniz. Sektörde çalışarak da birçok akademik bilgi edinemeyebilirsiniz ama Çok denk gelmesi önemli lazım. olan, evet, asıl önemli olan şey bugüne kadar bir yere başvuru yaptığınızda en azından ne kadar tecrübenizin, ne kadar süre tecrübenizin olduğu değil, ne kadar çok problem çözmüş olduğunuz ve hangi problemleri çözmüş olduğunuz çok daha kıymetli. Bunları yapabilmek için de öğrenmeniz gerek, insanın bilmesi gereken akademik bazı şeyler var. Laf arasında bile olsa en kısa yol algoritması, shortest path algorithm dedik, Dijkstra algoritması dedik. Bunu ben üniversitede derste öğrendim. Lazım oluyor. Bugün kullandığımız yapay zeka modellerinin hepsi dümdüz lineer cebir arkadaşlar. Matris çarpımı. Bunu bildiğinizde 3B model, 8B model, 420B model diyoruz. 420B model demek 420 milyar parametreli bir fonksiyon demek aslında. Bugüne kadar çok büyük bir problemdi. Bugün azaldı ama hala büyük bir problem. Halüsinasyondan kaçınmak için bugün kurumsala bir yere bir uygulama geliştireceğinizde kendi veri setini kullanmak isteyecek. Training yapamayacaksınız. Retrieval Augmented Generation, RAG yapacaksınız. RAG için semantik yani anlamsal aramaya ihtiyacınız var. Doğru konteksti getirmek için orada embeddingler kullanacaksınız. Kullandığınız embeddinglerde hesapladığınız o text korpusunu, embeddinglerini hesaplayıp o vektörleri vektör veri tabanına kaydettiğinizde bir vektör veri tabanında arama yapılırken vektörlerin arasındaki uzaklığı ölçerek Cosin similarity ile vektörler arasındaki uzaklığı ölçerek bu cümleyle bu cümle anlamsal olarak birbirine neden yakın, neden vektör veri tabanı kullanıyorum? Bu vektörlerin arasındaki uzaklığı hesaplamak için neden kosin uzaklığı kullanıyorum? Bunu bilmek size aynı tipte RAG uygulaması yapıp semantik search implemente eden diğer adamlardan farkınızı size fark yaratacak şey bunların arasındaki farkı bilip nasıl çalıştığını bilmek. O noktada fark yaratacaksınız. 10 yazılımcının yaptığı işi bugün 5 yazılımcı yapabiliyorsa asıl soru geriye kalan 5 yazılımcının içerisinde olabilecek misin? Olamayacak mısın? O geri kalan 5 yazılımcının içerisinde bu doğal seçilimin ardından kalabilecek yazılımcılar da kendilerini diğerlerinden ayrıştırabilecek bu bilgi ve tecrübeye sahip olan adamlar olacak. Bence. Biraz burada da o zaman o yüksek matematik derslerini aldık mı almadık mı o da fark edecek yani. Yüksek matematik değil, 6 ay matematik, kalkülüs lineer cebir, 6 ay böyle ucundan baksanız ona bile gerek yok. Bir teknolojiyle çalışırken bu nasıl çalışıyor? Arkana neden böyle diye kurcalayın. En büyük silahınız merak. Tolga hocam ağzına sağlık. Arkadaşlar Tolga Şahin bizimleydi bugün. Kendisine ulaşmak isterseniz LinkedIn hesaplarında açıklamaya bırakacağız. Sormak istediğiniz olursa, danışmak istediğiniz olursa genç arkadaşlar. Her zaman çok sevinirim. Bayılırım. Süper. Ağzınıza sağlık. O zaman görüşmek üzere. O keyif benim. Teşekkür ederim.